Herkese merhaba. Şimdi bu videoda çemberde açı konusunu işlemeye devam ediyorum. Şimdi iç açı ve dış açı kavramlarını anlatacağım öncelikle. Şimdi iç açı ne demekti? Kesişen iki kirişin arasındaki oluşan açıya iç açı diyorum. Yani burada kiriş tanımı neydi çemberde? Çemberin içindeki, çemberin üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasıydı. AB ile CD'nin arasındaki oluşan açıya alfa dedik. Şimdi bu alfayı nasıl hesaplıyoruz onu gösterelim. Öncelikle ben bunun ufak bir ispatını yapacağım. Şimdi diğer önceki videolarımda anlattığım konuyla alakalı tabii ki bazı hatırlatmalar yapmam gerekiyor. Şimdi öncelikle bu alfayı bulabilmek için ben şöyle bir B ile D'yi birleştirsem. Şimdi şurada bir çevre açı oluşur bakın. Şimdi yay uzunluğu neydi çevre açı? Çevre açıyı bir hatırlayalım. Çevre açı ne demekti? Gördüğü yayın yarısıydı. Atıyorum burası 2 alfa olsun mesela. Bu A açısı yani BD yayına ben 2 alfa dersem A açısı ne olacak o zaman? Alfa olacak. Bunu hatırladık. Bu çevre açıydı. Bunu anlatmıştım. Bir önceki videolarımda bakarsınız yine buna. Şimdi bunu kullanacağım burada. Yani aslında şöyle özellikleri kullanarak yani birikimli bir şekilde devam ediyor. Matematik öyledir zaten. Yani bir önceki özellikleri kullanarak, onlardan yola çıkarak diğer özellik oluşumunu gösteriyoruz. Mesela burada şimdi çevre açıdan yola çıkarak ben iç açıyı size göstereceğim. Şimdi CD yayına ben 2x diyeyim. Daha kolay olsun işlemi rahat yapmak için. CD yayına 2x dersem B açısı ne olacak? B açısı yani çevre açı ne olacak o zaman? X olacak. Şimdi burada da AB yayına 2y dersem yine aynı şekilde bakın burada bir çevre açı oluştu. O zaman bu ne olacak? 2y'nin yarısı y olacak. Şimdi üçgende iki iç açının toplamı üçüncünün dışını veriyordu. Yani aslında alfa burada neye eşit? X ile y'nin toplamına. Tamam. Bunu bulduk. O zaman ben buradan şu sonucu çıkarabilirim. İki tane kirişin arasındaki açıyı bulmak için yani alfayı bulmak için gördüğü yayların toplamının yarısını alıyoruz. Yani şunu çizmeden önceki şeklim nasıldı? Şöyleydi. Şuraya alfa demiştik. Buraya 2y, buraya 2x demiştik. O zaman sonuç olarak şunu söyleyebilirim. 2x ile 2y'nin toplamının yarısı 2x artı 2y'nin yarısı ne yapar? X artı y yapar. O zaman buradan çıkan sonuç nedir? İç açıyı hesaplamak için ne yapıyorum? Gördüğü yayların yani iç açının oluştuğu alfanın arasında kalan yayların toplamının yarısını alıyorum iç açıyı bulmak için. Hemen bununla ilgili bir özellik çözelim. Direkt örnek çözelim isterseniz. Bu özelliği sonra vereyim. Direkt ben bununla alakalı örneği çözeyim şimdi. Şimdi soru bu. CD yayı AC yayının 2 katıymış. AB yarım çemberin çapı. CK açısı x kaç derecedir diye sordum. Bir de burada şurayı da vermiştim 30 derece olarak. Bunu da yazalım. Yani sorunun orijinali bu. Şimdi ben başka bir kalemle yapıyorum. Şimdi CD yayı AC yayının 2 katı. O zaman ben şuraya 1K dersem buraya ne diyeceğim? 2K diyeceğim. Tamam. Şimdi AB çapsa o zaman buradan buraya kadar yani AB yayının ölçüsünün 180 derece olması gerekiyor. Topluyorum. K, 2K, 3K artı 30 eşittir 180. Yani 3K eşittir 150. K da buradan ne yapar? 50 yapar. K'yı bulduk. Yani burası 50 derece. Şimdi az önceki örnekte özellikle ne demiştik? İki tane kirişin şöyle arasında kalan açıyı hesaplamak için ne yapıyorduk? Gördüğü yayların toplamının yarısını alıyorduk. O zaman 50 ile 30'u topluyorum x'i bulmak için. 50 derece ile şöyle yazalım. 30 dereceyi toplayıp kaça bölüyoruz? 2'ye. Yani 80'i 2'ye bölersek cevabımız ne çıkar? 40 derece çıkar. Şimdi gelelim dış açı olayına. Şimdi bir de dönüyorum tekrar özellikleri işlemeye. Dış açı. Şimdi kesen veya teğetlerin yani kesen de olabilir, teğet de olabilir. Yani ben şekli burada kesen şeklinde çizdim ama teğet de çizebilirdim. Hiç fark etmez. Aynı işlemi yapacağız. Buradaki özelliğimizi bulmak için yine ufak bir ispat yapalım. Yine çevre olayından gidelim. Çevre açı olayından. Şimdi ben şöyle birleştirsem bu ikisini. Yine buraya 2x dersem burası x olur.
Buraya 2y dersem burası y olur. Bakın şimdi 2 tane iç açının toplamı üçüncünün dışını veriyor. Yani alfa artı y x'e eşit. Yani alfa aslında ne çıkmış oldu? X eksi y. Yani iki iç açının toplamı üçüncünün dışını verdi. O zaman buradan çıkan sonuç, yani şu ispatı yapmadan önce şekli çizdiğimde dıştaki yaydan içteki yayı çıkartıp, yani 2x'ten 2y'yi çıkartıp 2'ye böldüğümde yine sonucu x eksi y bulur muyum? Bulurum. Bakın o zaman çıkan sonucum ne oldu? Dış yaydan iç yayı çıkartıp 2'ye bölüyorum alfayı bulmak için. İspatını da yaptık. Şimdi bununla alakalı bir soru çözelim. Sorum bu. AB yayı 140 derece. Şurası 140 derece. CD yayı da 40 derece. Tamam. Şu açıyı sordum. Şuraya K diyelim de şu açıya X demiştim. Yazalım o zaman. X eşittir. Dıştaki yaydan, yani 140 dereceden neyi çıkartıyorum? 40 dereceyi ve kaça bölüyorum? 2'ye. Yani 100 bölü 2'den cevabım ne çıktı? 50 derece çıktı. Evet, umarım anladık. Şimdi teğet olma durumundan bahsedeceğim. Teğetlikten bahsedeceğim. Teğette merkez, bu çok önemli bir özellik. Çok fazla kullanacaksınız çember konusunda. Merkezden eğer bir teğet çizersem çembere ve DM noktası, T noktası, teğet DM noktası diye soruda özellikle belirtmesi gerekiyor. Bu şekilde belirttiği zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki merkezle teğet DM noktasını birleştirdiğim zaman orada bir 90 derecelik açı oluşuyor. Çok önemli bir özellik. Şimdi bununla ilgili bir soru yazdım. Tekrar ediyorum. Burada DM noktası, yani T noktasına teğet diye özellikle belirtecek soruda. Yani şekle çok aldanarak çözmeyin soruları. Şimdi O merkezmiş. KT çembere T noktasını teğetmiş. Tamam. O zaman burada bir 90 derecelik açım oluşuyor. Yarıçap 6 birimmiş. Burası 6'ymış. Gayet basit bir soru. KT de 8'miş. Bana OK'yı soruyor. Özel üçgenler neydi? 3, 4, 5. Onu da hatırlatayım. 3K, 4K, 5K. O zaman 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı 8, 5'in 2 katı. O zaman OK uzunluğuna ne diyeceğim? 10 diyeceğim.